Herkese merhabalar. Excel'de hisse senedi portföy oluşturma serimize devam ediyoruz. Bu videomuzda Excel'de oluşturduğumuz şablon içerisinde fonları nasıl takip ederiz onu anlatacağım. Fon verilerini direkt Excel içerisine çekebileceğimiz bir site yok. Normalde fonların verilerini veren birkaç site var ama orada da tüm veriler yok. En iyi fon verilerine ulaşacağımız sitemiz bizim Tefas sitesi. Ama Tefas bilgilerini de Excel'in içerisine direkt alamıyoruz. Tefas verilerini Google Drive içerisine alabiliriz. Hem burada anlık olarak da verileri takip edebilirsiniz cep telefonunuzdan Google Drive içerisinden. Hem de aynı zamanda Tefas içerisindeki verileri Drive içerisine alıp bunu da Excel'e direkt aktarma nasıl yapılır onu da görmüş oluruz. Aslında bununla ilgili ben 2 tane video çekmiştim. Videomuzun bir tanesi fon portföy takibi Google'da e-tablolar ile diye, Tefas'tan anlık fon fiyatlarını çekmek diye. Bir diğeri ise Google e-tablolardan Excel'e veri senkronizasyonu. Bu 2 tane videonun ben linklerini açıklamaya ekleyeceğim. Ayrıntılı bir şekilde bu videoları tekrar izleyebilirsiniz. Ben bu videoda bu 2 videonun tek hale dönüştürülmesini, hem Excel içerisindeki bizim şablona uygun hale getirilmesini nasıl yaparız ondan bahsedeceğim. Videomuz başlamadan önce bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, bundan sonraki videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayınız. Bu videodan daha fazla kişinin haberdar olması için de videolarımızı paylaşmayı ihmal etmeyiniz diyorum ve vakit kaybetmeden anlatmaya başlayalım. İlk olarak Google Drive içerisinde bir verileri oluşturacağım. Daha sonra Google Drive'dan Excel'e çekeceğim. Bunun için Google'a geliyorum. Buraya Drive yazıyorum. Ve bakın Google Drive geldi. Buraya tıklıyorum. Karşıma Gmail ile bir oturum açın dedi. Mutlaka herkesin bir Gmail hesabı vardır. Yoksa buradan bir Gmail hesabı oluşturursunuz. Gmail hesabınız varsa buradan kullanıcı adınızı ve sonraki diyerek şifrenizi girerek Google Drive'a giriş yapıyoruz. Karşıma daha sonra bu şekilde bir sayfa geliyor. Google Drive sayfası. Yukarıdan yeniye basıyorum. Google e-tablolara tıklıyorum. Ve karşıma başlıksız bir Google e-tablo sayfası açıldı. Şurayı kapatalım. Şuraya bir isim verelim. Fon takibi yazıyorum. Buraya isim olarak. Şuralara bir başlık girelim. Burası ne olsun? Fon adı olsun. Kaç tane fon takibi yapalım? 4 tane fon takibimiz olsun. Bakın 4 tane başlık yaptım. Başlığımızı kalınlaştıralım. Şuradan ortalayalım başlığımızı. Ve altına da ekleyeceğim fonların isimlerini yazacağım. Daha önceki videomuzda da bir fon isimleri belirlemiştik. Aynı fon isimlerinden devam edebiliriz. Buraya 4 farklı fon ismi gireceğim. Siz istediğiniz fon ismini girebilirsiniz. Ben de ilk aklıma gelen fon isimlerini buraya yazıyorum. Fonların kodlarını buraya yazacağım. Birinci fonum IDH olsun. İkinci fonum PPB olsun. Üçüncü fonum T2 olsun. Ve dördüncü fonum da TYH olsun. Bunları da şu şekilde yine ortalayalım. Kalınlaştıralım. Bunu isterseniz şöyle büyütelim. Buraya da bir dolgu rengi verelim. Şöyle açık bir renk olsun. Bu kısımları da şöyle biraz büyütürsek. Evet, buradaki fon portföy başlığım oluşmuş oldu. Şimdi fonları nereden öğreneceğiz? Tefas'tan. Tekrar yeni bir sekme açıyorum. Buraya Tefas yazıyorum. Ve Tefas'a giriyorum. Tefas neymiş? Fon bilgilendirme platformuymuş. Aynı zamanda burada bakın bireysel emeklilik fon alım satım platformu, yani BEFAS'ın da verilerini burada görebilirsiniz. Burada tüm fonların isimlerine, fon grafiklerine, fonların haftalık, aylık, 3 aylık, 6 aylık, 1 yıllık kapanış periyotlarına grafiksel olarak ulaşabilirsiniz. Buraya girdikten sonra fon detaylı analiz var. Bakın buraya tıklıyorum. Şuraya fonunuzun kodunu ya da fonunuzun ismini yazabilirsiniz. Ben fonları belirlemiştim. Bir tane fonum benim neydi? IDH'tı. Bakalım IDH neymiş? İş portföy BIST 100 dışı şirketler hisse senedi fonuymuş. Tıklıyorum ve analiz et diyorum. Karşıma bununla ilgili bir sayfa geldi. Bakın burada son bir yıldaki fonun hareketini göstermekte. Getiriler burada var bakın. Burada fonun fiyatı, günlük getirisi burada yer almakta. Buradan fonla ilgili tüm bilgilere ulaşma imkanınız var. Bakın fonun içeriği, bu fonda neler varmış. Bunları görebiliyoruz. Bizim için önemli olan kriter hangisi? Şuradaki kriter. Bakın son fiyatımız bizim önemli
ve günlük getirimiz bizim için önemli. Burayı alacağım. Yukarıda bir adres satırım var. Şimdi fon takip sayfama geliyorum. Şuraya bir formül yazacağım. İşte buraya yazacağım formül Excel'in içerisinde yok. Bu Google Drive'ın içerisinde. Eşittir. Import diyorum. Import HTML. HTML sayfasındaki tablodan listeden verileri içeri aktar. Tıkladım ve alt tarafa bana bu formülle ilgili bir açıklama geldi. Dedi ki bana parantezi aç ve kendisi oluşturdu zaten. URL'yi gir. URL dediğimiz kısım hangi fonu oraya alacaksanız o fonu bakın seçtikten sonra yukarıdaki adres satırını alıyorum. Kopyala diyorum ve buraya geliyorum. Buraya yapıştırıyorum. Ve buraya yapıştırırken bu adres satırını tırnak işaretiyle birlikte yapıştırıyorum. Çünkü metin belgesi olacağı için bunu tırnak içerisine alıyorum. Ve ne demiş? Sonuna noktalı virgül ekleyin ve sonuna noktalı virgülü buraya ekliyorum. Daha sonra demiş sorguyu girin. Sorgu için şöyle yapıyorum. Yine bir tırnak açıyorum. Sayfama geldiğim zaman şuradaki veriler bir tablo içerisinde ve bu tablolarda liste halinde. O yüzden ben verileri bana liste olarak sunsun istiyorum. Buraya geliyorum. Buraya diyorum ki liste halinde al bunu. List diyorum ve tırnak işaretini kapatıp tekrar noktalı virgül yapıyorum. Daha sonra demiş ki dizin. Nereden alacağım bu veriyi? Şimdi defasın içerisindeki veriler dediğim gibi liste halinde ve burada görmüş olduğunuz aslında her farklı bir satır birer liste şeklinde. Bakın yukarısı bir liste, bu taraf bir liste, belki şuradaki menüler bir liste. O yüzden burayı teker teker bulacağım aslında. Mesela burada şunu yapalım örnek olarak. Buraya geldim. Dedim ki bana birinci listeyi getir. Bakalım birinci liste olarak ne getirecekmiş. Tıkladım. Formül şu an yükledi ve bana bir uyarı verdi. Dedi ki bazı formüller harici taraflardan veri gönderip almaya çalışıyor. Evet, burada diyorum ki doğru, erişime izin ver diyorum. Burada bunu yapmanız lazım. Ve bakın buraya bir bilgi geldi. İngiliz Terimler Sözcüğü ve Tefas platformu hakkında. Burası nereymiş bakıyorum. Bakın şurası. Demek ki liste 1 olarak Tefas burayı listelemiş. Yani şöyle bir varsayım sayarsak 1, 2 burası desek 3, 4 yani 5, 6. listeler burası olacak herhalde. Şöyle bir bakalım. Şu formülümün olduğu yere geliyorum. Diyorum ki bana 5. listeyi listele. Bu şekilde bulabilirsiniz. Bir kereye mahsus bu şekilde bakacağız. Evet, bakın bana bir veri getirdi. Son fiyat, günlük getiri. Güzel. Benim aradığım yer burasıydı. Mesela bakalım liste 6 neresiymiş? Burası burada bitti. Diyorum ki şurada da liste 6'yı getir. Şöyle yapalım. Şuradaki formülü kopyalayayım. Ctrl C ile kopyalıyorum. Geliyorum şuraya. Bunu CTRL-V ile yapıştırıyorum. Buraya diyorum ki liste 6'yı getir bakalım. Liste 6 neymiş? Bakın liste 6'da son bir yıllık kategori derecesi yatırımcı sayısı demiş. Bakalım neresiymiş orası? Ha, şurayı 6 olarak ayırmış. List 7 diyelim. Burayı 7 olarak değiştireyim. Bakın son bir ayın getirisi de bana buraya getirdi list 7 olarak. İsterseniz böyle tablo içerisindeki verileri Google Drive içerisindeki tablonuza alabilirsiniz. Ama benim için sadece şurası ve şurası önemli. O yüzden ben burayı istemiyorum ama size gösterdim nasıl olduğunu. Burayı isterseniz şu şekilde silelim. Bunun ayrıntısını diğer 2 videomda anlattım. Orayı ayrıntılı bir şekilde izleyerek bu kısmı öğrenebilirsiniz. Şimdi buraya formülümle aldım bunu. Getiriyorum bu formülü. Hücrenin sağ alt köşesine gelip mouse artı işaretini aldığında sağa doğru sürüklüyorum. Bunların artık kodlarını değiştireceğim. Yukarıdaki fonum neymiş? PPB. Geliyorum buradaki formülün olduğu adres satırına. Burayı siliyorum. PPB yazıp Enter'a basıyorum. Bu fonla ilgili veriler geldi. Burası neydi? T2 idi. Buraya geliyorum. T2 diyorum. Bakın bunun da verileri geldi. Buradaki fonum neymiş? TYH'mış. Bunun da verilerini buraya getirdim. PPB geldim buraya. Flip portföyün bir fonuymuş. Analiz edelim. Evet, burada bakın değerler geldi. Diğer fonum neymiş bakalım? T2'ymiş. Yine bu da iş portföyün bir fonu. Hisse senedi yoğun fon. Diğer fonum da TYH'mış. Bu da TEP portföyün yine hisse senedi yoğun fonuymuş. Verilerimi bu şekilde Google Drive'ın içerisine aldım. Şuradaki çalışma sayfasının ismini de değiştirelim. Buraya da veri diyelim. Veri isimli bir çalışma sayfam olsun.
Fon takibi olarak bu çalışma sayfası buraya artık otomatik kaydoluyor. Verileri otomatik çekiyor ve benim Drive içerisinde işim bitti. Şimdi ben bu Drive'ı paylaşacağım. Geliyorum dosya menüsüne. Paylaşa geliyorum. Bunu web'de yayınla diyorum. Dokümanın tamamını mı yayınlayayım? Evet, dokümanın tamamını yayınla diyorum. Dokümanın tamamı derken bir tane çalışma sayfam var. Eğer ben burada birden fazla çalışma sayfası olup da tek bir çalışma sayfasını yayınlamak isteseydim bunu seçecektim. Yayınla diyorum. Emin misiniz? Evet, eminiz dedik ve burada bakın bize bir link verdi. Burada şöyle bir şey yapacağım. Daha önceki videomda burayı web sayfası olarak yapmıştım. Ama bazen verileri alırken hata mesajlarıyla karşılaşabiliyoruz. Tefas'tan veri aldığında. Ben bunun çözümü olarak şurayı virgülle ayrılmış değerlere getirdiğimde bu hatanın minimuma indiği ve neredeyse hata vermediğini gördüm. O yüzden bu videoda burayı virgülle ayrılmış değerler olarak ayarlayacağım. Ve bunu bakın sonuna CSV olarak attı. Web sayfası dediğimde de pub.html olarak attı. Burayı ben virgülle ayrılmış değerler olarak alıyorum ve şuradaki bağlantıyı CTRL-C ile kopyalıyorum. Şimdi Drive'da işim bitti ama burası açık kalsın. Geliyorum Excel'imdeki portföyüme. Şimdi Excel'i açtım. Şurada isterseniz bir tane daha çalışma sayfası oluşturalım. Ekle diyorum. Yeni bir çalışma sayfası olsun. Buradaki verilerimiz bizim diğer aldığımız hisse senedi verileriydi. Buraya da yeniden adlandır diyelim. Tablolar diyelim ki Google Drive'dan aldığımız veriyi anlayalım. Geliyorum veriye. Web'den diyorum ya da burada menüleriniz gözükmüyorsa verileri al deyip diğer kaynaklardan deyip buradan da web'den diyebilirsiniz. Geldim URL kısmına, biraz önceki kopyalamış olduğum URL'yi buraya yapıştırdım. Bu şekilde tablom gelecek. Tablo başlıkları bu şekilde geldi. İsterseniz şöyle de bir şey yapabilirsiniz. Veri dönüştürmeye basıp öncelikli olarak boş bir hücrem var mı? Yok. Ben buraya zaten fon adı diye bir başlıklar girmiştim. Buraya kendisi bir daha bir başlık satırı açtı. Burada şunu diyebilirim ki benim tablomun ilk satırını üst bilgi olarak kullan. Bakın şurada bir değer var. Buna tıklıyorum ve fon adı başlıklarımı üste aldı. Kapat ve yükleye direkt tıklamıyorum. Bunun altındaki küçük oka tıklayarak kapat ve hedefe yükle diyorum. Hedefim neresi? Tablolar. Tablolar yani var olan çalışma tablosundayım bakın şu anda. A1 hücresini seçiyorum. Bu veriyi buraya çek diyorum. Tamam'a tıklıyorum. A1 hücresinden itibaren veriler geldi. Şurada bakın günlük getiriler kısmı var. Burada yazılar biraz karışık. Burası önemli değil, yazının karışık olması. Ben bunu diğer tarafa çekeceğim. Dediğim gibi web sayfası olarak alsaydınız buradaki yazılar karışık gelmeyecekti. Düzgün gelecekti ama o zaman da hata mesajları çoğalıyor. Benim için sorun değil. Ben diğer tarafa veriyi aldığımda bu hata mesajlarını düzenleyeceğim. Bakın şuraya geldi. Fonlarımın olduğu yer. Ben burayı sağ tuş tıklıyorum. Yeniden adlandır diyorum. Buraya fonlar diyelim. Burada ne yapmıştık yine? Sağ tuş özelliklere gelmiştik. Özellikler içerisinden dosyayı açarken yenile demiştik. Hızlı yenilemeyi etkinleştir demiştik. Aslında bu fon verileri günlük olarak yenileniyor. Yani burada yenileme sıklığını isterseniz 60 dakika gibi de tutabilirsiniz. Tamam diyorum. Şimdi benim hisseler diye bir sayfam vardı. Şurayı şimdilik kapatalım. Ben bu sayfaya benzer bir de fonlarım diye bir sayfa oluşturacağım. Ama şu alt taraflar olmasın. Sadece şu kısımlar olacak. O yüzden bunun bir kopyasını alıyorum. Taşı ve kopyala diyorum. Şurada kopya oluştur diyorum. Hisselerin bir altına oluştursun bunu. Bakın hisseler 2 diye oluşturdu. Buna bir isim verelim. Fonlarım diyelim buna. Şurayı isterseniz silelim. Şöyle burayı alıyorum. Sil diyorum. Evet, şu şekilde silmiş oldum. Şurada bakın hisse senetlerine bağlamıştık burayı. Burada benim 4 tane fonum olacak. Şuradaki satırı sileyim buradan. Şuradaki birinci hücreye geliyorum. Burayı ben diğer fonlarımdan alsın isteyeceğim. Nereden yapıyordum? Veri menüsünden. Şurada bakın veri doğrulama vardı. Veri doğrulamaya tıklıyorum. Kaynak olarak nereye al? Buraya tıklıyorum. Tablolara gel. Şuradaki ikinci satırı al. Fonlarımın başlığı burada. Tamam diyorum buraya. Ve burada bakın fonların isimleri geldi. Birinci fonum buydu. Ve şurayı aşağıya doğru çekelim şöyle. Buradan fonlarımı seçiyorum tekrar. Bu şekilde aldım. Buradan da bu fonumu aldım.
Buradan da en sonki fonu aldım. Eğer Google Drive'a 5. fonu 6. fonu eklerseniz buraya ekle dersiniz ya da şuradaki satırı kopyala dersiniz. Daha sonra gelirsiniz bir alta, kopyalanan hücreleri buraya ekle dersiniz. Buraya eklersiniz, burada da fonun ismini artık görebilirsiniz. Çünkü e-tablolar güncellendiğinde buraya diğer fonlarınız da gelmiş olacaktır. Burası eski hisselere göre kaldı. Fonlarımdan kaç lot almışım, ne yapmışım, onları buraya kendi elimle yazacağım. İsterseniz şöyle bir şey yapabilirsiniz. Onlar için de buraya açabilirsiniz, çalışma sayfaları. Burada da ne yapacaksınız? Bu çalışma sayfasının yine bir kopyasını oluşturursunuz. Taşı ve kopyala diyerek. Buradan fonlarınızı getirirsiniz. Fonları şu tarihte aldım, bu tarihte sattım dersiniz. Ya da fonları manuel olarak buradan lotlarını ekleyebilirsiniz. Fazla fon alış satışı yapmadığım için, aynı fonlar üzerinden ekleme yaptığım için burayı kullanıyorum. Bu alt tarafa bir daha çalışma sayfası oluşturmuyorum. Bu seçenek size ait. Şuradaki lotlarımı siliyorum. Şu kısımları da değiştirelim. Burası artık hisse kodu değil, fon kodu olacak. Lot yerine adet olacak burası. Maliyet fiyatı yine durabilir. Hisse maliyet miktarı yerine fon diyelim buraya. Hisse güncel fiyatı yerine burası yine fon olacak. Toplam güncel miktarlar burası tamamdır. Şimdi fonun güncel fiyatını buraya çekelim. Burada bir formül var. Buradaki formülü siliyorum bu şekilde. Buraya diyorum ki şöyle bir işlem yapayım. Önce göstereyim, sonra bu formülü değiştireceğim. Eşittir diyorum. Burası IDH'ın güncel fon fiyatı olacak. E-tablolara geliyorum. Bakın güncel fiyat burada. Bunu seçiyorum ve Enter'a tıklıyorum. Bakın ne geldi? Şurayı şimdilik şöyle büyütelim isterseniz. Bu şekilde bir değer geldi. Ben şuradaki yazının sonunu alacağım. Yani bana sadece şuradaki rakamlar gözüksün istiyorum. O yüzden buraya şu formülü yazacağım. Eşittirden sonra yukarıdaki değerim dursun. Değiştir diyorum. Parantez açıyorum. E-tablolardaki bu veriyi alsın. Noktalı virgül yapıyorum. Birinci satırdan başla. Şuradaki metni sayıyorum, baştaki metni. Ben saydığım zaman baştan 16. karaktere kadar geliyor. Yani diyorum ki 16. karakterden sonrakini bana göster. İlk 16 karakteri gösterme. Noktalı virgül yapıyorum. Tırnak işareti açarak 2 tane tırnak işareti, burayı bana gösterme diyorum ve parantezi kapatıyorum. Enter yapıyorum. Evet, gördüğünüz gibi diğer kısımları tırnak işaretiyle boş olarak gösterdim ve rakamlarımı bana aldı. Şimdi buraya geliyorum. Şu şekilde aşağıya doğru kopyalıyorum formüllerimi. Alt tarafa aynısını uygulayamadı. Niye? Çünkü alt taraftaki satırları aldı. Bizim fon değerlerimiz sağa doğru ilerliyor. Yani ikinci fonumuz bizim B3 hücresinde fiyatı. Üçüncü fonumuzun fiyatı C3 hücresinde, diğeri de D3'te. O yüzden buradaki değerleri değiştireceğim. Formülüm aynı. A4 yerine B3 yazacağım buraya. A5 yerine C3 yazacağım. A6 yerine de D3 yazacağım. Şimdi fiyatları kontrol edelim. IDH 10,34. Doğru. 34 83 18. PPB 9086 644. 9086 644. T20 111 620. 111 620 ve TYH'da 1,773 153'müş. Formülüm benim şu anda işlemiş oldu. Şöyle yapalım. Buradaki fon fiyatlarına göre şuradan bir maliyet oluşturayım ben kabataslak. Şuradaki maliyetlerimi siliyorum. Örneğin bu fonu kaçtan almış olalım? 9.30'dan almış olalım. Buradaki fonu 8,45'ten almış olalım. Buradaki fon 0,11'miş. 0,10'dan da bu fonumuzu almış olalım. Bu da 1,77'ymiş. Hepsinden kar edelim ki moralimiz bozulmasın. 1,70'ten de bunu alalım. Bunlardan kaçar adet almış olalım? Yine 10-15 bin civarında bir değerler olsun her birinden. Örneğin 1250 adet bundan almış olalım. 1450 adet bundan almış olalım. Burası 0,10 olduğu için bundan 100.000 adet almış olalım. TYH'dan da 7.000 tane de bundan alalım. Şu adetleri de bize sayı değeri olarak göstersin ve ayracı da buraya koysun. Adetlerimiz geldi. Fon maliyetlerimiz de bir önceki şeyden kopyaladığımız için şuradaki hisselerden
ne yaptı? C2 çarpı D2 yani adetle maliyet birim fiyatını çarptığı zaman benim fon maliyetlerim buraya gelmiş oldu. Toplam maliyetimi de ne yapmış oldu? E2 ile E5'i toplayarak buraya toplam benim maliyetimi bulmuş oldu. Fon güncel fiyatlarım bunlar. Güncel miktarımı nasıl buldu? C2 çarpı F2 yani adetle güncel fiyatı çarparak benim şu anki güncel miktarım bu fonda neymiş onu burada hesaplamış oldu. Bunu da bu şekilde aşağıya doğru formülleri kaydırdığımda şurası benim G2 ile G5'i topladığımda toplam güncel miktarımı da buradan görmüş oluyorum. Günlük kar zarar önce yüzdeyi görelim daha sonra da günlük kar zarar burası hisseye göre yapılmıştı. Burayı isterseniz silelim şu şekilde. Şu an burası endeksi göstermekte. Borsa açık olduğu için endeksimiz 0,07 eksideymiş. Günlük yüzde değeri için şurada kullandığım formülü kullanacağım. Bu formülü kullanmadan önce etablolara gelelim. Şurada bakın kaç karaktermiş. Şurayı sayıyorum. Ta yüzde işaretine kadar. Şu parantez içindeki yüzdeyi de silsin. Şurada yüzde var zaten. 20'de bitiyor. 21'den sonra hatalı bir şey çıkarsa 1 artırıp 1 eksiltebiliriz. Şuradaki formülü bu şekilde seçtim. CTRL-C ile kopyalayıp Enter'a bastım ki formül başka tarafa kaymasın. Şöyle geldim buraya. CTRL-V ile buraya yapıştırdım. Aynı formülü buraya yapıştırınca aynı yeri aldı. Ben nereye alacağım? A4 hücresini alacağım. Buraya geliyorum. A4 diyorum. Enter yapıyorum. Soldaki istemediğim yerler de geldi. Şurayı 21 olarak değiştireyim. Bakın ne yapacak? Evet, %0,9768 diye düzgün bir veriyi aldı. 0,9768'miş. O zaman ben burayı şöyle aşağıya doğru bunu kopyalıyorum ve burayı ne yapıyorum? A5'i siliyorum. Burası B4 olacak. Burası C4 olacak. Burası da D4 olacak. Bakın yüzdelerim geldi. Kontrol edelim. Bu önemli. İkincisi 1.8691, diğeri 1.3171. 1.8691, 1.3171. Diğeri de %2,0246. %2,0246. Günlük kar zarar neymiş? G2 ücreti eksi G2 bölü 1 artı I2. Formülüm buydu. Günlük kar zararım bu kadarmış. Toplamda da kar zararımı burada hesaplamış oldu. Burada haftalık değerler var. Önceki haftanın kapanışı demiş. Bunları nasıl yaparsınız? Şurayı silelim. Önceki haftanın son günü kapanış. Tefasım açıktı. Geliyorum. IDH'a gelelim. Analiz et diyelim. Bugün videomun tarihi 22.08.2025. Geçen haftaki kapanışım benim 15.08.2025 olacak. 15.08'e gelelim. Kapanış fiyatım kaçmış? 10.134.68. Burayı virgül olarak gireceğiz. Burada bakın değerler virgül olarak gelmiş. 10,13 olarak buraya aldım. İsterseniz burayı virgülden sonraki değerleri 5 rakam olarak da ayarlayabilirsiniz. Tam kapanış değerini görmeniz için. Aylığına bakalım, Temmuz kapanışına. Şu şekilde Temmuz ayına geldim. 31 Temmuz'da 10.207.598'miş. Burayı da biçimlendirelim. Sayı diyelim. 6 haneye kadar alıyormuş. Bizimki de 6 olsun. Şuraları da silelim. Diğer verileri de bu şekilde girişini yapalım isterseniz. Ben hızlı bir şekilde yapayım. Videonun bu kısmını hızlandırayım.
Evet, şu anda haftalık ve aylık kapanış verilerini de tamamladık. Fonlarım hazır oldu. Şöyle tablomuzun sonuna doğru gelelim. Bakalım bir eksik bir yer var mı? Evet, fonlarda temettü kısmı olmayacak. Şuraları silelim. Yine bir açıklama ekleyecek olursanız açıklama sütunumuz burada olsun. Yüzdelik dilimlerimiz burada. Şurayı şu şekilde isterseniz tüm kenarlıklarla kapatalım. Evet, eksik bir tarafımız kalmadı. Evet, şuradaki verileri de düzelttik. Ayın 15'i olarak girdik kapanış verilerini. Şu an buradaki yüzdeler de düzgün gözükmekte. Aylık verilerimiz de düzgün gözükmekte ve fonlarımızı bu şekilde tamamlamış olduk. İsterseniz hisseler çalışma sayfasındaki gibi fonlarınız içinde grafiklerinizi oluşturabilirsiniz. Bakın, portföy yüzdesi grafiği ve maliyete göre kar zarar grafiğini oluşturabilirsiniz. Bunun nasıl oluşturulacağını önceki videolarımızda anlattık. Ona bakarak aynısını buraya da uygulama imkanınız var. Umarım faydalı olmuştur. Aklınıza takılan sorular olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna, videomuzun daha çok kişiye ulaşması için paylaş butonuna, kanalımıza yüklenen videolardan haberdar olmak için hemen alttaki abone ol butonuna basmayı unutmayınız. Bu fon verilerini Excel'e çekmeyi sizlere adım adım anlatmış oldum. Umarım zorluk çekmezsiniz. Yine de bu Excel dosyasını üyeler özel kısmına ekleyeceğim. İsteyen olursa Excel dosyasının tamamlanmış halini de oradan indirebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.